Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda piyasayı düşündüğümde uygun fiyatta alınabilecek en iyi tabletlere yakından bakacağız. Her zaman olduğu gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada özellikle fiyat performans, ekran kalitesi ve deneyim odaklı düşündüğümde bu 3 noktada şu anda bütçeyi 15.000'in üstüne çıkarmadan alabileceğimiz en sağlam tabletleri inceleyeceğiz. Tablet alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin her bütçe için olan versiyonunu da yapalım mı? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutmam. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hemen en ucuz tabletimizle başlayalım. 10.000 civarı bir bütçe ile klavyeli kılıfı, kaliteli ekranı ve uzun pil ömrüyle Honor Pad 9'u görüyoruz. 12.1 inç QHD Plus 120 Hz bir tazeleme burada kullanılmış ve burada yansımasız mat bir kaplamanın olduğunu da söyleyeyim. 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet dengeli ve bu fiyat bandında en kaliteli ekranın Honor Pad 9'da olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ve 120 Hz tazeleme de önemli bir artı. Tableti kullanırken çok daha akıcı hissettiriyor. Donanımda Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla beraber geliyor. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 60 FPS'i rahat veriyor. Günlük kullanımda arayüzde, menüde birden fazla uygulama açtığımızda da herhangi bir kasma, donma sorunu yaşatmıyor. Fiyatına oranla genel deneyimiyle gayet yeterli bir işlemci. Malzeme kalitesi, tasarım olarak da oldukça şık bir tablette beraberiz. Tamamen metal kasasıyla gayet premium hissettiriyor. 8300 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda ortalama 2 gün rahat götürüyor. Tamamen oyun odaklı kullanımda da 7-8 saat ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Batarya performansı 10.000 bandında bir tablet için kesinlikle yeterli diyebilirim. 8'li stereo hoparlörle beraber oyun oynarken, video, dizi film izlerken vermiş olduğu deneyim çok başarılı. Ses kalitesi anlamında uygun fiyatlı tabletler için de en sağlam cihaz diyebilirim. Ve klavyeli kılıfı da kesinlikle ucuz, kalitesiz değil. Burada hissiyatı güzel ve gayet kaliteli bir klavye kullanılmış. İkinci sırada yine bu bütçelerde performans odaklıysak, yani özellikle de oyun için bir tablet arıyorsak Poco Pad önümüze çıkıyor. 12.1 inç Full HD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı fiyatına oranla da düşündüğümde hiç fena değil ve bu ekran DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Ayrıyeten 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran yönünde dolu bir cihaz. Donanım tarafında Snapdragon'ın orta segmentteki en başarılı işlemcilerinden yani 7S Gen 2'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda da düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 10.000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Üçüncü sırada ben öğrenciyim. Tableti not almak, ders çalışmak için kullanacaksam Tab S9 FE en mantıklı seçenek. Tasarımda, malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa, 10.9 inç QHD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab S7 FE'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz'e beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt, daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak günlük kullanım, uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda son gelen güncellemelerle beraber artık 60 FPS alabiliyoruz. Çizim, not alma konusunda kalemin tepkiselliği kesinlikle başarılı. Bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız, yani not tutmak, PDF okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dördüncü sırada S9 FE ile donanımsal açıdan aynı olan kalemli, büyük ekranlı ve bataryası uzun giden bir tablet istiyorsak 15.000 altı bütçeyle hiçbir alternatifi olmayan S9 FE Plus önümüze çıkıyor. S9 FE Plus'ta ikili kamera sistemi ve 12.4 inçlik QHD Plus ekranı burada da görebiliyoruz. Donanım olarak 8 GB RAM'in haricinde
de S9F ile hiçbir fark yok. Ekran büyüdüğü için bu ekranda çalışmak, not tutmak kesinlikle daha keyifli. Bunun dışında batarya performansı da S9F'ye oranla ekran süresi olarak ortalamada 2 saat daha fazla diyebilirim. Büyük ekranlı dizi film izlemek, ders çalışmak için bir tablet arıyorsanız en mantıklı tercihlerden biri. 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesini bu tablette de görebiliyoruz. Fakat benim için tablette birinci öncelik performans ve uzun ömürlülük. Aldığımda uzun yıllar kullanayım, yani 6-7 yıl bana hiçbir problem yaşatmasın. 60 FPS sabit versin, ekranda 120 Hz, oyunlarda 120 FPS gibi bir beklentim yoksa iPad A16 bu bütçede en iyi seçenek. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak evet, şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. Son sırada da 15.000 sınırında tableti ben oyun için kullanacağım, performans odaklıyım diyorsan bu fiyatlarda Android tarafında performansıyla hiçbir alternatifi olmayan Xiaomi Pad 7'yi görüyoruz. 11.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 Hz tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutuna oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda donma takılma ara ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi Pad 7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz. Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo hoparlör sistemiyle de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutunu oranlayınca ağırlık olarak da ortalama diyebilirim.
Tasarım olarak da Xiaomi Pad 7'yi ben gayet beğendim. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsam, eğer ben tablette daha çok dizi film izliyorum, içerik tüketmek odaklı kullanıyorum, ekran kalitesi ve akıcılık benim için önemli, aldıktan sonra da klavye kılıf gibi masrafları olmasın, bütçeyi de zorlamasın diyorsan Honor Pad 9 en mantıklısı. Fakat benim odam performans, oyun için bir tablet arıyorum ve bütçemde 10.000 civarındaysa PocoPad tartışmasız en iyisi. Ama ben öğrenciyim, yanımda taşıması kolay, kompakt bir tablet istiyorum. İnce, hafif olsun, aynı zamanda kalemiyle gelen, ders çalışmak, not tutmak için en mantıklı seçenek hala S9 FE. Ama aynı zamanda büyük ekran beklentim var ve bataryası da beni en az 2 gün rahat çıkarsın diyorsan S9 FE Plus bu noktada en iyisi. Bütçem tam olarak 15.000, performans benim için önemli. Aldığımda 6-7 yıl gerçekten uzun ömürlü kullanmak istiyorum. Tablette video edit, render gibi işlerde yapacağım veya oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS istiyorsam iPad A16 uygun fiyatlı cihazlar için de açık ara en performanslı tablet. Android bir tablet istiyorum, 120 Hz ekranı olsun, aynı zamanda bütçeyi zorlamadan en iyi performansı istiyorsam Xiaomi Pad 7 Android tarafında en mantıklı seçenek. Ve son olarak listeye de genel anlamıyla baktığımda 10.000'den 15.000'e kadar şu anki piyasada uygun fiyata alabileceğimiz en uzun ömürlü, en sağlam tabletler bunlardı. Eğer bütçem çok yüksek değil ve aldığımda minimum 4-5 yıl götürecek uzun ömürlü sağlam bir tablet istiyorsak bence bu liste dışında başka bir tablete de bakmayın. Hem performansı hem deneyimi hem de sunduklarını düşündüğümde en iyi tabletleri inceledik. Bu tabletlerin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Son olarak da tabletler için her bütçeyi kapsayacak şekilde ayrı bir videoda gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bunları yaparsan ben de bu serinin devamı için gerekli motivasyonu almış olurum. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.